Bir gece saat belki 2'ydi. Yatakta telefona bakıyordum. Videodan videoya geçiyordum. Ne izlediğimi bilmiyordum ama duramıyordum da. Sonra bir anda durdum ve kendi kendime şunu sordum. Şu an burada ne arıyorum? Cevap bulmak yerine uyuyakaldım. Ertesi sabah tamamen alakasız bir sebepten Sokrates'e dair bir şey okudum. Ve o adam bundan 2,5 bin yıl önce bana o geceyle ilgili bir şeyler söylüyordu. Bu videoyu o an için yapıyorum. Herkese merhaba, anlam arayışına hoş geldiniz. Bugün Antik Yunan'a gidiyoruz. Ama turistik bir gezi değil bu. Çünkü bu insanların sorduğu sorular o kadar sinir bozucu derecede güncel ki zaman zaman bunların neden okullarda bize düzgün anlatılmadığına gerçekten kızıyorum. Neyse o konuya gelmeyeyim. Hazırsanız başlayalım. Felsefe neden Antik Yunan'da doğdu? Tesadüf değildi. Şöyle bir düşünün. Binlerce yıl boyunca insanlar yıldırım çaktığında Zeus kızdı dedi. Hastalık geldiğinde tanrılar cezalandırdı dedi. Deniz fırtınası çıktığında dua etti. Kimse ama neden çakıyor yıldırım diye sormadı. Daha doğrusu sormaya gerek duymadı. Çünkü cevap hazırdı ve sorgulamak tehlikeliydi. Peki bu kalıp nerede kırıldı? Milattan önce 6. yüzyılda Ege kıyılarında bugün bizim topraklarımız olan İonya'da. Neden tam orada? Çünkü birkaç şey aynı anda üst üste geldi. Birincisi siyasi yapı. Antik Yunan tek bir imparatorluk değildi. Dağlarla, denizlerle birbirinden ayrılmış küçük şehir devletleriydi. Mısır'daki gibi her şeye hükmeden bir firavun yoktu. Her şeyi açıklayan tek bir resmi hikaye yoktu. Bu parçalanmışlık aslında düşünce özgürlüğünün ilk tohumuydu. Atina'nın meydanında, Agora'da insanlar tartışıyordu. Birbirini ikna etmeye çalışıyordu. Ve bu tartışma kültürü sorgulamayı normalleştirdi. İkincisi ve bunu söylemek biraz tuhaf ama söylemek zorundayım, kölelik. Yunan toplumu kölelik üzerine kuruluydu. Ağır işlerin tamamını köleler yapıyordu. Bu insanlık dışı bir gerçekti. Ama bu gerçeğin bir yan etkisi vardı. Özgür Yunan vatandaşlarının eline muazzam bir şey geçti. Boş zaman. İnsanlar hayatta kalmak için yorulmaktan kurtulduğunda başka bir şey yapmaya başladı. Gökyüzüne bakıp "Bu ne?" diye sordu. Üçüncüsü ticaret. Milet, Efes gibi liman kentleri sürekli farklı kültürlerle temas halindeydi. Mısır'ın matematiğini gördüler. Babil'in astronomisini öğrendiler. Ve şunu fark ettiler. Her toplumun farklı tanrıları, farklı hikayeleri var. Hepsi aynı anda doğru olamaz. İşte bu üç şeyin kesiştiği yerde ilk filozoflar sahneye çıktı. Thales dedi ki, evrenin temelinde su var. Yanlış mı? Evet, bugün biliyoruz. Ama devrimci olan şu, Tanrı'ya başvurmadan açıkladı. Doğayı doğayla açıkladı. Herakleitos dedi ki, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Demokritos dedi ki, her şey atomlardan oluşuyor. Bunlar milattan önce 5. yüzyılın insanları. Mikroskobu yok, laboratuvarı yok, interneti hiç yok. Sadece düşünceleri var. Ve bu düşünce hareketi çok kısa süre sonra daha tehlikeli bir yöne döndü. Yıldızlara bakmaktan vazgeçip insanın kendisine bakmaya başladı. Size bir şey sorayım. Hayatınızda hiç biri oldu mu? Çok zeki, çok emin, çok saygın ve siz onunla 2 saat konuştuktan sonra aslında hiçbir şey bilmiyorum hissine kapıldınız. İşte Sokrates tam buydu ama profesyonel boyutta. Adam kitap yazmadı, okul kurmadı. Atina sokaklarında yalın ayak dolaşıyordu, eski püskü bir kıyafetle ve insanları durduruyordu. Generallerdi, şairlerdi, politikacıydı, fark etmiyordu. Herkese aynı soruları soruyordu. Adalet nedir? Cesaret nedir? İyi insan kim? İlk başta herkes çok emin gap veriyordu. Sonra Sokrates bir soru daha soruyordu. Sonra bir tane daha. Yaklaşık 10 dakika içinde karşısındaki adam kendi cevaplarının çelişkilerinde boğulmuş oluyordu. Kendi kendini Atina'nın at sineği olarak tanımlıyordu. Uyuşuk, kibirli Atina atını ısırarak uyandırmaya çalışan inatçı, küçük, sinir bozucu bir böcek. Ve şunu bilmek lazım. O dönem Atina zor bir dönemdi. Sparta'ya karşı uzun bir savaştan yeni çıkmışlardı. Toplumda derin bir moral çöküntü vardı. Ve bu boşluğu sofistler dolduruyordu. Sofistler kimdi? Para karşılığı konuşma sanatı öğreten insanlardı. Ve temel felsefeleriydi şuydu. Mutlak hakikat diye bir şey yok. Önemli olan kazanmak. Önemli olan ikna etmek.
Bugün bu insanları tanıyor muyuz? Evet, tanıyoruz. Farklı kıyafetler giyiyorlar artık ama aynı şeyi söylüyorlar. Sokrates buna şiddetle karşı çıktı. Hakikat var, dedi. İyilik var, erdem var ve bunlar insanın içinde zaten mevcut. Sadece sorgulamak gerekiyor. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu cümle bugün saçma gibi geliyor. Ama o dönemde bu cümle dönemin en güçlü insanlarına yüzlerine vurulmuş bir tokattı. Sonunda ne oldu? Atina demokrasisi bu 70 yaşındaki adamı yargıladı. Gençliği yozlaştırmak ve tanrılara inanmamak suçlamasıyla. Onu baldıran zehri içerek ölüme mahkum etti. Yani Atina kendi cehaletini yüzüne vuran adama şunu dedi: sus ya da öl. Sokrates susmayı seçmedi. Şimdi size şunu sormak istiyorum ve bunu gerçekten düşünün. Siz şu an hangi fikirlerin sorgulanmasından en çok rahatsız olursunuz? Siyasi görüşünüz mü, hayat tarzınız mı, başarı tanımınız mı? Sokrates'in mirası tam da bu. Rahatsız eden sorular sormayı bırakmak, düşünmeyi bırakmaktır. Ve düşünmeyi bırakan toplumun ne yaptığını zaten gördük. Platon, Sokrates'in en parlak öğrencisiydi ve hocasının idamına bizzat tanıklık etti. Bu onu derinden sarstı. Devlet adlı eserinde demokrasiye çok sert çıkıştı. Çünkü demokrasi ona göre cahil kitlelerin manipüle edilerek tiranlığın evrildiği bir sistemdi. Bunu hocasının ölümünde gördü. Ama asıl büyük düşüncesi bambaşkaydı. Platon dedi ki, bu dünya gerçek değil. Şimdi dur bir saniye. Bu çılgınca geliyor, biliyorum. Ama dinleyin. Platon'a göre iki dünya var. Birincisi gördüğümüz, dokunduğumuz, yaşlandığımız, çürüdüğümüz bu dünya. Her şey burada geçici. Her şey değişiyor. Her güzel şey solmuyor mu eninde sonunda? Her sağlam bina yıkılmıyor mu? İşte bu dünya ona göre bir kopya, bir gölge. İkincisi ise idealar dünyası. Kusursuz, değişmez, ebedi. Buradaki her güzel şey oradaki mutlak güzellik ideasından küçük bir pay almış. Gördüğünüz her adil eylem adalet ideasının zayıf bir yansıması ve bunu anlatmak için felsefe tarihinin en ünlü benzetmesini yazdı. Mağara alegorisi. Şöyle düşünün. Karanlık bir mağaranın en dibine doğdukları günden beri zincirlenmiş insanlar var. Sadece önlerindeki duvara bakabiliyorlar. Arkalarında bir ateş yanıyor. O ateşin önünden geçen nesnelerin gölgeleri duvara düşüyor. Bu insanlara göre o gölgeler gerçek. Başka bir şey görmediler ki. Bir gün içlerinden biri zincirlerini kırıyor. Dışarı çıkıyor ve gerçek güneşi görüyor. Eziyetle, gözleri yanarak. Önce hiçbir şey göremiyor bile ama görüyor. Sonra geri dönüyor. Diğerlerine anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar, dışarıda çok farklı bir şey var. O gördüğünüz şeyler sadece gölge. Ne oluyor? Güldükleri yetmiyormuş gibi onu parçalamak istiyorlar. Tıpkı Sokrates'e yaptıkları gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum ve bunu klişe olduğu için değil, gerçekten bu yüzden söylüyorum. Mağara bugün avucunuzun içinde. Ama dikkat edin, burada sosyal medya kötü, telefon bırak demiyorum. Bu kadar basit değil zaten. Mesele şu, hangi gerçeklikleri sorgulamadan kabul ediyoruz? Hangi başarı tanımını kendimiz seçmedik ama sanki seçmişiz gibi yaşıyoruz? Platon'un sorusu bu. Zincirlerin seni rahat ettiriyor diye onları gerçek mi sanıyorsun? Aristoteles tam 20 yıl Platon'un yanında okudu. Sonra hocasını reddetti. Nazikçe ama net olarak, "Hoca, idealar dünyası güzel bir fikir ama bana ispat et," dedi. Aristoteles için idea nesnelerin içindeydi. Dışarıda başka bir boyutta değil. Masa ideasının gölgesi değil. Masanın kendisi, masa olmak üzere yapılmış bir nesne. Form ve madde ayrılmaz ve bu küçük fark devasa sonuçlar doğurdu. Çünkü Aristoteles yere baktı, bu dünyaya baktı. Biyoloji, fizik, mantık, ahlak, siyaset, şiir, bunların hepsini sınıflandırdı. Büyük İskender'in hocalığını yaptı. Hayvanları inceledi, deniz analarını, arıları, yunusları yazdı ve felsefesinin merkezine şu soruyu koydu: İnsanın amacı ne? Buna eudaimonia dedi. Çoğu yerde mutluluk diye çevriliyor ama yanlış bir çeviri bu. Eudaimonia şu: insanın kendi içsel potansiyelini sonuna kadar gerçekleştirmesi. Bir meşe palamudunu düşünün. Onun amacı ne? Büyüyüp meşe olmak. Küçük kalmak,
güneş görememek, büyüyememek bir meşe palamudu için trajedi. Peki insanın trajedi versiyonu ne? Aklını, duygusunu, kapasitesini kullanmadan yaşamak. Ve bunu nasıl yapacaksınız? Aristoteles'in altın orta dediği şeyle. Erdem ona göre iki aşırı ucun tam ortasındaki denge noktasıdır. Cesaret mi istiyorsunuz? Korkaklık değil ama ahmakça atılganlık da değil. Tam ortası. Cömertlik mi? Cimrilik değil ama savurganlık da değil. Özgüven mi? Kendini aşağılama değil ama kibir de değil. Siyasette de aynıydı. Aşırı zenginliğin devleti kibre götürdüğünü, aşırı yoksulluğun isyana götürdüğünü gördü. Sağlıklı bir toplumun güçlü bir orta sınıfa ihtiyacı olduğunu yazdı. Bunun üzerinden 2500 yıl geçti ve biz şu anda dopamin krizindeyiz. Her şeyin en fazlasını istiyoruz. En yoğun duyguyu, en hızlı sonucu, en uç deneyimi. Aşırılık bir yaşam tarzı haline geldi. Aristoteles bunu görse ne derdi? Muhtemelen şunu: potansiyelini değil, uyarıcını tüketiyorsun. Ödemonya'yı unutmuşuz. Nereye gittiğimizi değil, hızımızı takip ediyoruz. Ve bu yüzden her şeye sahipken anlamsızlık hissediyoruz. Bu üç adam, Sokrates, Platon, Aristoteles, hiçbir süper bilgisayara, hiçbir araştırma fonuna, hiçbir üniversiteye sahip değildi. Sadece zamanları ve düşünceleri vardı. Ve şunu sordular: nasıl yaşanmalı? Bugün biz bu soruyu sormak için neredeyse hiç zaman bulamıyoruz. Çünkü her boşluk dolduruluyor. Asansörde, kuyrukta, uykuya dalmadan önce bir şey izliyoruz, bir şey dinliyoruz, bir şeye bakıyoruz. O gece saat 2'de bana "burada ne arıyorum?" dedirten şey işte bu boşluğun aniden açılmasıydı. Ve o boşlukta Sokrates'in sesi çok net geldi. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Bence bu cümle bugün 2500 yıl öncesinden çok daha fazla geçerli. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi soruyu sormaktan kaçınıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anlamla kalın.